Selam canlarım, nasılsınız? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun diyelim. Çok mesajlar aldım. Melek Hanım neredesiniz, neredesiniz, niye video çekmiyorsunuz diye. Öncelikle buradan herkesin yeni yılını sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol paralı, güzel aşklar, ne gönlünüzde varsa onu nasip etsin diye açalım bakalım bir Ee, açılımlarımızı. Ama herkesin kalbinde ne yazık ki iyi niyetler olmuyor. Bunu da biliyoruz hep birlikte. Şimdi şunu size söylemek istiyorum. Diyorlar ki Melek Hanımcığım, efendim diyorum, niye çok video çekmiyorsunuz? Niye sık video çekmiyorsunuz? Şimdi benim danışmanlıklarım çok arkadaşlar. Ben sırf tarot işi yapmıyorum. Kendi işim de var, gücüm de var. Çoluğum, çocuğum, ailem. Zaten Türkiye, Almanya arası git gel, git gel, git gel biliyorsunuz. Mahvolduk. Onun için de çok zaman bulamıyorum. Zaten de şöyle bir durum var bende. Ben öteki bakın kendimi anlatma gereği duruyorum. Tarotçular gibi kağıt okumuyorum burada. Anlatabildim mi? Bana dediklerini size iletiyorum. Benim olayım farklı. Bir. İkincisi de zaten her gün izlediğiniz o aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi odur, budur, şunlar hikaye yani geç. Geç yani her gün bir insanın her dakika, her saniye ruh hali değişemez herhalde. Yani bunu hem biraz da aralıklı olması lazım ki yani hem siz beni özleyin hem ben sizi özleyeyim hem de daha verimli olayım hem de daha iyi bilgi alın diye yapıyorum aslında. Ama şimdi şöyle bir şey yapacağım. Mesela haftada 2 kere gün böyle mesela aklımdaki kişi, üçlü ilişkiler, işte eril, dişil filan, bunları böyle bir haftada en az bir 3 kere filan atmam gerekiyor. Onun da farkındayım, yapacağım. Her neyse. Dün bir film izledim. Size ondan bahsedeyim. Üçüncü Göz diye. Bu arada da izlemenizi tavsiye ediyorum. Resmen benim filmimi çekmişler gibi geldi. Hatta eşime dedim ki ya dedim söyleyeceğim ki dedim şeyimde dedim böyle dedim video yaptığım zaman dedim bu filmi bir izlemeleri lazım dedim. Gerçekten o kadar güzel bir film ki yani aslında bunu bütün tarotçuların izlemesi lazım. Esas nasıl tarot bakıldığını, nasıl Allah tarafından bir yeteneğin olacak ki sen bunu e, kendin de üzerine bilgi edinerek, eğitim alarak, tabii eğitimsiz hiçbir şey olmaz ama esas olay arkadaşlar Allah'ın verdiği yetenek. Ben onu bilir, onu söylerim. Yetenek olmadan yani Allah'ın verdiği o hisler, o duygular, o üçüncü gözün açık olmaması zaten hiçbir iş yapamaz diye düşünüyorum ben. Öyle yani. Şimdi her neyse. Hani bazılarınız şey diyor ya Melek Hanım neden olmadı, neden gelmedi, işte niye bu olmuyor mesela soruyorsunuz veya benim hayatımda böyleydi, ben bunu niye yaşadım, işte birden bir düşüş yaşadım, birden bir ayrılış yaşadım. Yaşaman gerekiyordu, sorgulamayacaksın, onu olduğu gibi kabul edeceksin. Ne yazık ki bizim toplumumuzda yani o kadar çok daha gelişmesi gereken durumlar var ki, öğrenmemiz gereken şeyler var ki, tamam mı? Yani bizim insanlarımız hep böyle her şeyi biliyor. Her şeyi ben bilirim, ben bilirim olmuyor yani her şeyi bilemezsin. Öyle bir şey yok. Hep öğreneceksin, hep ileriye doğru gideceksin. Ama nedense ilişkilerde de ben bilirim, bilmem neyde de ben bilirim, onda da ben bilirim. Öyle değil işte olaylar. Bilsen bile o bildiğin olayın farklı olduğunu bile görüyorsun. Anlatabildim mi? Hayat böyle bir şey aslında. Onun için size diyorum ki öğrenmeye açık olun hep. Niye yaşadım diye sorgulamayın. Olduğu gibi her şeyi kabul edin. Size her neyin size daha iyi geleceğini, sizin geleceğinizle ilgili neyin planlandığını, kadersel olarak neler yaşayacağını ancak Yüce Rabbim bilebilir. Zaten doğduğun zaman insanın kaderi yazılır ve kaderin değişmez insanın. Kaderi her neyse odur. Sadece kişiler değişir, olaylar değişir, yerler değişir, mekanlar değişir. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi geçelim açılıma. Eriller burada, dişiller burada ve arada da olan sorunlara bakacağız ve 2023'ün eril dişil konuşmasına
başlayalım bence. Çünkü sonradan da diyorsunuz ki Melek Hanım çok uzattınız, çok anlattınız. Şimdi biraz böyle belki bazıları benim ne dediğimi anlayamaz ama bazıları da zaten bu konuşmam için dinliyor. Ne diyorum size? Tık 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 sardırın yani. Eğer bu konuşmayı istemeyen kişiler olursa sardırın. Ama eğer ki konuşmamı istiyorsanız da o zaman bunları dinlerseniz de size faydası olacağını düşünüyorum. Canlarım benim. Hadi bakalım geçelim şimdi. Sevgili dişil. Ne anlatmak istiyorsun? Bir anlat bakalım. Eril de sana cevap versin. İlk önce aradaki durumlar neymiş? Onlara bir bakalım. Aradaki durumlar neymiş? Düşünüyorsun. Düşünüyorsun. Bir ateş elementini düşünüyorsun. Ve bu adamın dişilci işi, gücü, konumu güzel. Tamam mı? Ve yeri mevkii de güzel ama bu kişiyi düşünmekten de kendini alıkoyamıyorsun. Bu kişinin hayatında ya ikinci kadınsın ya da hayatındaki başka kadınlarla ilgisi olduğunu da düşünüyor olabilirsin. Tamam mı? Aranızdaki durumlar. Şimdi bu herkese uymayabilir. Uyanlar alacak. Uymayanlar evrene geri yollayacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Yalnız bu dişil çok düşünüyor. Diyor ki nasıl olacak, nasıl bitecek ve özellikle de 2-2,5 aydır arada sorunlar olduğunu da görüyorum. Ve çözülse de tekrardan yani 2 gün mutlu olsan 3. gün muhakkak bir şey oluyor. Şimdi burada deniliyor ki arkadan çevrilmiş bazı işler var. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani o kadar temiz kalmış ki bazı dişiller arkadan çevrilmiş ihanetler, arkadan çevrilmiş yalan dolanların farkında olsalar bile olamamışlar ama artık her şeyin farkında olma bir sürecine giriliyor diyor. Ee, Yani yanlış kişilerle konuşmalar, yanlış kişilerle, yanlış arkadaşlar, yanlış çevre anlatabildim mi? Böyle bir sürecin farkında olacağınız bir süreç olacak deniliyor. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi bazılarınız karmalarınızın bedelini ödüyorsunuz diyor. Özellikle toprak grupları Başak, Boğa, Oğlak. Bunların mahkeme ile işleri veya hukukla alakalı bazı işleri olabilir. Bazıları da tamam mı? Cezaları olabilir, hapis cezaları olabilir erillerin. Onunla ilgili bu hemen hemen ikinci, üçüncü aya kadar bir süreçleri yaşanılacak diyor. Onlarla da dişiller de uğraşacak bazı dişiller. Ve burada şu var, her şey yavaş ilerliyor. Niye yavaş ilerliyor diyor, dişilde, elilde. Yani burada şu durumlar var. Eli kolu bağlı olan dişiller de var, eriller de var. Yani hayatlarını özgürce yaşamak isteyenler var ama yaşayamadıkları durumlar da var. Bu el kol bağlı olma durumu ya iki taraf evlidir ya da üçlü aşk içerisindedir ya da bakın kendinize uyanı alın ya da hayatında mecbur olup da durması gerektiği bir yerdedir. Onun için eli kolu bağlı. Fakat bu durumda olmak istemeyen dişiller var deniliyor burada bana. Yani kendini hapishanede gibi hissediyor. Yani ben burada durmak istemiyorum kendi hane içlerinde ama aynı zamanda da kendi hayatımla ilgili neler yapacağım, neler yapmam gerekiyor onları da sorgulayan dişiller var. Fakat burada 2023 yılı biraz 2022 yılından farklı olacak. Özellikle de yasak aşk yaşayan kişilerin burada net kararlar alacağını, uzun zamandır birlikte olan kişilerin ani bitişlerini, e, yeni bir yöne yönleneceklerini görüyorum. Bazıları da karmalarını yaşayacaklarını görüyorum. Bu karmalar da tamam mı sizleri öyle bir kıvama getirecek ki aslında yaşattığınız yani durumları yaşama gibi olacak. Öncelikle onu size söyleyeyim. Bazı sıkıntılar yaşanılacak. Yani dişiller aslında burada tamamen seçimlerinin hata olduğunu ve seçimlerinin doğru yöne götürmeleri gerektiğini, burada da kendi çıkarlarımı nasıl koruyabilirim kafasında ilerleyecekler. Eriller de tamam mı?
Daha çok erillerin bazılarında çok karma olduğunu görüyorum. O karmaların bedelini ayrılıkla, işte sevse de kaybedecek, yanlış yola doğru ilerleyecek. Bazıları da şunu söyleyeyim, bedel ödeyecek, yani işin aslı. Bayağı bir bedeller ödenecek. Onu da size dile getireyim. Şimdi bu arada neler olacak, neler yaşanılacak süre içerisindeydi. Şimdi geçelim birbirinizle konuşmalara. Buraya niyet edin, odaklanın, odaklanın, odaklanın. Bütün eriller, dişiller, bakalım birbirinize neler söyleyeceksiniz. Bismillah deyip başlıyorum. Dişil diyor ki çok üzgünüm ben diyor. Çok üzgünüm diyor. Çünkü diyor ben diyor bakın iki durum arasında değil, kafamdaki 3 durum içerisinden çıkamıyorum diyor. Öncelikle onu size söyleyeyim. Sürekli düşünüyorum diyor. Maddi durumları dişiller düşünüyor. Gelecekle ilgili sıkıntıları var ve bazılarının da hane yer değişikliği var. Bununla ilgili düşünceleri var. Onu size söyleyeyim. Eriller de diyor ki sana karşı olan tutkum devam ediyor diyor. Ben diyor aslında seninle haberleşmek istiyorum ama son konuşmamız, son ayrılmamız, son sana söylediklerimden ve yaşattıklarımdan sonra ne yazık ki sana karşı yaklaşamıyorum diyor. Yaklaşamıyorum çünkü diyor sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne diyebilirim ki diyor bunca olaydan, bunca durumdan sonra sana ne diyebilirim? Yani kendimi nasıl sana affettireceğim ki diye böyle bir korku içerisinde. Öncelikle onu size söyleyeyim. Artık dişiller akıllanmış yani. Şöyle bir bak, çoğunuzda şu var. İş, geçim derdi, para, tamam mı? Ondan sonra kendi ruhsal sağlığım önemli diyorsunuz. Ben diyorsun belli şeyler, önemli olan şeylerin yerlerini değiştirmiş dişiller. Tamam, daha önceden aşktır, şudur, budur. Tamam, bu da önemli ama aşk emek vermeyince olmuyor tek taraflı diyerek bazı dişiler artık böyle kendilerini tamamen işe, güce verdiklerini görüyorum burada. Yani ruhunuza ne iyi geliyorsa onunla uğraştığınızı görüyorum. Ruhunuzu şifalandırdığınızı görüyorum ve öyle de yapacaksınız. Zaten sizin ilk önce dişiler ruhsal durumunuzu şifalandırmanız lazım deniliyor burada. Senin ruhun ne istiyor? Senin ruhunun neye ihtiyacı var dişil? Neyin eksik senin? Ruhen neyin eksik? Yalnız mı kalmaya, yoksa kendini böyle rahatlatacak ne yapman gerekiyor ki? Ruhu beslemek ne demek? İlk önce bunu bir bulması lazım bu dişilin. Ruhuma ne iyi geliyor? Anladınız mı? Buna bir üstüne bir durun. Bunun üstüne bir durun bakın. Burada deniliyor. Şimdi bazı eriller artık diyor ki affet beni diyor, devam edemeyeceğiz diyor. Ben diyor bu ilişkide artık diyor daha fazla ilerleyemeyeceğim ve yeniye doğru adım atacak eriller var. Yani yapamayıp ya kendi hanelerinden ya da ilişkilerinden kendi ellerini çekip başka yere doğru ilerlediklerini görüyorum. Bu eriller de çoğu ateş elementi ve toprak elementleri özellikle kendilerini tamamen başka kişilerle başka heyecanlar peşine doğru gidecek olanlar da var. Burada diyeyim size. Ve dişiller diyor ki artık diyor ilahi adalet yerini bulsun diyor. Ben diyor delireceğim diyor, tamam mı? Bağımlı olan dişiller varsa burada onlara sesleniyorum. Böyle var ya, evren kafanıza vura vura bu bağımlılık konusunda size acayip bir şekilde ders vermiş ama anlamıyorsunuz ve ders vermeye de devam edecek diyor. Yani sen ister iste ister isteme kızım. O yolda gideceksin, bak sen gideceksin o yolda. Mecbur gideceksin. Ama bunu böyle var ya, kolayca gitmek varken sen böyle sürüne sürüne gitmek istiyorsun. Bu da senin seçimin yani. Burada sana kimse yardımcı olamaz. Pardon da olamaz. Her zaman diyorum hiçbir şeye bağımlı olmayın. Bağımlı olmak güzel bir şey değil. Her şey sınırında, ayarında güzeldi bu. Her konu için geçerli ve burada da sana bir ders verilecek. Özellikle de 1. aydan 4. aya kadar diyor, bağımlı olan dişiller için özellikle diyorum, bu ilişkiye, kişiye bağımlıysanız diyor,
Çok büyük sıkıntılar yaşayacaksınız diyor. Ondan sonra bir diyor böyle olacaksınız, yani öyle bir olacaksınız ki diyor, olgunlaşacaksınız daha doğrusu diyor. Ama diyor size diyor güzel bir ders verilecek. Öncelikle bunu size dile getireyim dişil hanımlar. Bakın şimdi eriller diyor ki neden ben bu durumları yaşadım? Neden kendi dünyamı kendim sıkıntıya soktum ve çoğu da eğer evli olan eriller varsa kendi ailesi, kendi yuvası ve kendi çocuklarıyla ilgilenme sürecine girecek diyor. Tamamen oraya fokuslanmış durumda şu anda deniliyor. Ve dişiller diyor ki ben artık diyor denge istiyorum hayatımda. Özellikle hava grubu ve ateş grubu için diyor. Bakın dişiller. Ben diyor bütün maskeleri gördüm diyor. Özellikle hava grupları, bakın dişiller, hayatınızdaki eriller ateş grubundansa diyor onların maskesini teker teker düşürme zamanı. Ve ayın 16'sına çok çok dikkat edin diyor size. Ayın 16'sına çok dikkat edin diyor. Zaten bu gitmiş de birileri gitmiş ama tekrar gelişleri var ama arkadan çevrilmiş bir sürü işler ortaya çıkacak diyor. Şimdi burada diyor ki bu kişi diyor özellikle eriller için diyor ki bir bakıyorsun yanıyorsun, bir bakıyorsun sönüyorsun, bir bakıyorsun esiyorsun, bir bakıyorsun gürlüyorsun diyor. Hep değişim dönüşüm içerisindesin. Daha tamamlayamamış değişimini dönüşümün içerisinde olan kişiler var diyor. Kiminin değişimi 1 yıl sürer, kiminin 6 ay sürer, kiminin 5 yıl sürer. Herkesin değişim süreci ayrıdır deniliyor burada. Ve tamamlayamamış değişim sürecini olanlar var. Ve bu değişimleri de tamamen olması, tamamlanması da diyor daha diyor yani 4. 5. ayı bulacak zamanlar içerisinde diyor bazılarının diyor. Fakat burada şu var. Öncelikle söyleyeyim. Bazı dişiller negatif enerjilerle uğraşıyor ve bu negatif enerjiler de geri onların hayatına geri dönüyor. Böyle şeylerle uğraşan dişiller için deniliyor ki sen diyor bunları uğraşmanın sebebi diyor güzellik için uğraşıyorsun, iyi niyetle uğraşıyorsun. Fakat diyor bu durumlar sana iyi gelmiyor diyor. Ve diyor bunun hem parandan oluyorsun hem de diyor kendi hayatını kendin sıkıntıya sokuyorsun ve burada çok dikkat etmen gereken bir durum var diyor. Sen diyor kendi diyor enerjinle, kendi dualarınla, kendi diyor saf temiz duygularınla bunu yapsan diyor her şeyin kimyası çözülecek diyor. Ama sen bunları diyor art niyetli olarak diyor yaptığın için diyor her şey diyor engel oluyor sana diyor. Yani hayat diyor sana diyor çelme takıyor diyor burada. Bunlardan diyor ya vazgeçeceksin ya da diyor kendi hayatını zorluğa sokacaksın diyor sana. Eriller içinde diyor ki gece uykusuzluk yaşıyorsun, para sıkıntısı yaşıyorsun ve hayatınla ilgili utanç duyduğun durumlar var diyor. Bu utanç duyduğun durumlar yaptığın haksızlıklardan kaynaklanıyor diyor. İlk önce diyor bu utanç duyduğun durumları diyor çözmen gerekiyor diyor. Nasıl çözecekmişsin bunları da? Kendini diyor nizama sokacaksın. Kendi hayatını düzgün yaşayacaksın diyor. İlk önce sana yapılması istemediğin şeyi karşıdaki dişile yapmayacaksın diyor. Adam olacaksın lan. Allah Allah. Ve dişiller içinde diyor ki bak burada özellikle su grupları boşlukta hissediyorsun, kendini yalnız hissediyorsun. Bütün ışığı, enerjini kapatmışsın su grubu. Balık, yengeç, akrep. Ki benim yükselenim de yengeç. Kapatmışsın, kendin kendi kabuğuna çekmişsin ve kendin yalnız kalıp kendinle baş başa olup bir şeyleri çözmek istiyorsun. Fakat burada sana diyor ki öyle de çok yalnızlaşma, sana iyi gelmiyor diyor. Sen ilk önce geçmişindeki durumların üzerini kapatman gerekiyor ki diyor dişilcim diyor. İleriye doğru gidebilirsin diyor, gidebilesin diyor. Sen hayatındaki kişiye niye çok verdin ki diyor. Su grubu diyor sana diyor. O kadar çok şey vermişsin ki burada diyor denge kaçmış. İlk önce bu dengeyi koyman lazım hayatında diyor. Ve diyor kendini mutsuz edecek ortamlarda bulunma. Yalnız kabuğuna çekilme diyor. Çekildikçe depresyona, sıkıntıya girer ve boşlukta hissedersin kendine diyor. Dikkat etmen gereken şey de buymuş senin. Ve erillere diyor ki çok şanslı olacağınız bir döneme ve sürece gireceksiniz diyor.
Şimdi sıfırdan başlangıç olacak eriller var burada, onu söyleyeyim. Hayatınıza kadersel girecek olan kişiler var diyor. Ve diyor uzun bir ilişkiden çıkmış eriller var burada. Artık diyor her şeyi diyor bir kenarıya bırakıp kendi hayatımda beni ne mutlu ediyorsa, beni kim mutlu edecekse o kişileri hayatıma alıp ve dengeli ilerleyeceğim diyor. Şimdi hayatınıza girecek kişi diyor size bir kere çok masum, çok temiz ve aynı zamanda da sizin hayatınıza yıldız gibi doğacak bir kişi olacak diyor. Hayatında kimse olmayan eriller içinde diyor ki birinci ayın 27'sine çok dikkat edin diyor. Sizin diyor ya çalıştığınız ortamda ya da diyor bu tanışmalar da sizin kaderinizde olan tanışmalar diyor. Ama bu ilişkiniz diyor geçmişteki ilişkilerden çok çok farklı olacak diyor. Çok diyor ağır ilerleyecek dostluk çerçevesi içerisinde ama çok temiz olacak diyor. Şimdi dikkat etmenizde gereken buymuş. Peki dişiller diyor ki kafalarındaki sorularla artık diyor özellikle de Başak Burcu olan dişiller için özgürlük istiyor. Özgürlük. Ben diyor artık diyor özgür kalmak istiyorum ve özgür de olacaksınız diyor. Özellikle ikinci ayın 23'ü diyor sizin kafanızdaki bütün soru işaretleri netleşecek diyor. Bakın toprak grupları. Bütün soru işaretleri netleşecek diyor. Kendi hayatınızla diyor ilgili diyor öyle kararlar alacaksınız ki diyor böyle dimdik diyor ilerleyeceksiniz diyor. Ve bakın çok sıkıntılı bir ilişki içerisinden çıkmış olabilirsiniz. Sizi çok yormuş veya çok yormuş bir evlilik içerisinden de çıkmak üzere olabilirsiniz diyor. Yani bir şeylerden kurtuluş diyor ve yeniye adım diyor. Bakın bazı dişiler için diyor yeni aşk, yeni sevgili, yeni ilişkiler, yeni bağlantılar diyor. Şimdi bazılarının da geçmişten gelecek olanları var diyor. O geçmişten gelecek olanlarla dişiler diyor. Yenisi arasında kalacak olanlar da var diyor. O mudur, bu mudur diye diyor. Fakat çoğunun artık geçmişteki ilişkide o kadar yorulduğunu görüyorum ki yeniye adım atacaklarını görüyorum. Öncelikle onu dile getireyim size. Şimdi eriller de diyor ki artık diyor geçmişteki bazı ilişkilere de özellikle bakın buradaki eriller ateş ve toprak grupları için çok yoğunlukta artık diyor teslim olacaklar bazı şeylere, tamam mı? Parayla ilgili durumlarını çözecekler ve kaderleri nereye onları götürüyorsa onu yaşayacaklar. Bunu size dile getireyim ve eriller için burada diyor ki öyle çok yanlış şeylerle karşılaşılmış, öyle çok böyle seçenekler içerisinde olmuş eriller var ki öyle böyle değil yani, anlatabiliyor muyum? Fakat şimdi bazı eriller de aldatılmış. Aldatılmış eriller de diyor bunların diyor farkında olacak. Yani bir şeyler su üzerine çıkacak ve ihanete uğradıklarını öğrenip diyor arkalarını dönecekler. Çünkü kaderlerinde bunları yaşamak var diyor. Yani hayatlarındaki dişillerle ilgili bazı yer değiştirmeler olacak diyor. Çok değer verdiği birini ayak altına alabilir. Ayak altındaki olan birini de baş tacı edebilecek diyor. Çünkü ihanetler söz konusu. Arkadan çevrilen işleri görecek eriller. Onları size söyleyeyim. Artık dişiller içinde şu söz konusu, artık direnmeyeceğim diyor. Ve benim için önemli olan şey benim ailem, benim sağlığım, benim psikolojim, ben diyerek ilerleyecekler. Ve hayatlarına onlara sıkıntı her ne yaşattıysa hayatlarındaki eriller artık affetme yolunda değil de kendi isteklerinin olacağı yolda ilerleyecekler. Yani affet beni diyerek gelen erillere hayır teşekkür ederim ben almayayım deyip benim şartlarımla bu oyun oynanacaksa oynanacak, benim şartlarımla oynanmayacaksa herkes kendi yoluna gidecek diyen dişilleri görüyorum ben burada. Öncelikle onu size söyleyeyim. Eriller gayet bakın esnek, esnek, esnek ayın 19'unda çok
acayip kararlar alınacak eriller tarafından. Bazılarının mahkemeleri sonuçlanacak diyor. Zaten bir şeyler bitmiş bunların hayatında. Yani eğer sıkıntılı bir evlilik içerisinde olan eriller varsa diyor, kaderinde zaten bu evlilik bitmişti. Yani bu olmaz diyor, ilerlemez diyor. Sen diyor bunu bitireceksin ve rahata elip kendi kaderine doğru gideceksin diyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Öncelikle bana bunları anlattılar. Size bunları anlatmamı istediler. Ben de size dile getirdim. Peki soralım bakalım şimdi. Diyelim ki burada, şimdi şu kartlarımı alayım. Bir dakika. Diyelim ki, peki eriller, ne istiyorsun? Bir şeyin bitip yeniden yapmak istiyorum diyor. Bir durumun bitmesini yapmak istiyorum. Ve söyleyemediğim o kadar çok içimde büyüdü ki diyor. Hem diyor finans sıkıntılarım var, hem de diyor hayatımda diyor çözmem gereken 3 tane durum var diyor. Ve diyor zaten zaferi kazanacağım. Ben yapacağımı biliyorum diyor. Benim diyor şurada sıkıntım birkaç ay diyor. Ondan sonra diyor ben diyor yolumu, çizgimi belirledim diyor. Ve inanıyorum ki diyor, tamam mı? Her şey o kadar da güzel olacağına diyor. Yani burada bazı erillerin daha romantik, daha böyle aşk dolu olacağı, daha böyle iri iletişimin daha güçlü olacağı, öncelikle ona söylüyorum, biliyorsunuz retrolar, şunlar, bunlar, gökyüzü zaten çok karıştı. Allah'a şükür Oğlak'tan çıktık da bir rahatladık. Ama burada bana denilen şu var. Daha duygusal olacağı, daha merhametli olacağı ve daha böyle isteğinin, arzunun artacağı ve yanlışı, doğruyu daha iyi ayırt edeceği bir süreç içerisine giriyormuş eriller. Peki dişillere ne diyor? Dişillerin çoğunda bir dünyayı bırakıp yeni bir dünyaya adım atmak, finans durumlarını dengeye sokma ve artık takdir edilmek istiyor dişiller ya. Takdir edilmek istiyor eriller yani. Etmediniz şu kadınları bir takdir. Ne yapsa yaranamadı size. Takdir edilmek istiyorum ben diyor. Çünkü biliyor ki dişil artık her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik olduğunu ve çok güçleneceği bir sürece girecek. Ve düşmanlarını artık ta uzakta değil yakında olduğunu anlayacak diyor. Tamam mı? Aynı zamanda da burada çoğu dişillerde yeni aşka adım atacaklar. Bazıları da kadersel olarak diyor geçmişten gelen insanlarla diyor bir yola çıkacak deniliyor burada. Ama dengeli bir şekilde olacak. Her şey dengeli bir şekilde olacak, ilerleyecek diyor. Ve kendini dinlendirip yeniye hazırla diyor dişil. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Size uyanı alın, kabul edin. Her zaman dediğim gibi canlarım, uymayanı evrene geri yollayın. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Instagram'a da gelip takip edin. Orada da güzel açılımlarımız oluyor. Size her zaman söylüyorum ve yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Tschüss.